Tam belirlediğim yerden nokta atışı devam etti. Tam beklediğim yerde onayı verdi. Tam beklediğim yerde girdim. 5 saniyeyle aldım. Diğer işlemi girdim. Yayının özetini geçiyorum. Ben işleme girdim arkadaşlar. 2 adet işlemim var. Birazdan işaretleyeceğim. Meta görseliyle beraber de atarım ekrana oraya. Yani bu 0.50 belirlediğim bir işlem. Bir tane de böyle girdiğim var. Yani hedef belirlememiz lazım da. Yani şimdilik şuraya kadar tutmayı hedefliyorum ama bakacağız. Bir bölgeden tekrar kurtulsun. Şununla da işimiz bitti. Bunu da kokpite atayım. Ya bu ikinci işlem 5 saniyelik. Tamamen 5 saniyelikte girdiğim bir şey. Yani girilmez falan diyorsunuz da yani bence saçmalık. Yani girilmez diye bir şey yok. Niye girilmiyor? Ha siz tabii ki yani öyle riskler denemeyin. Çünkü o ciddi bir tecrübe istiyor arkadaşlar. Market Maker uyuyordur ya. Hafta sonu başladı yani onun için. Yok zaten yazılımsal arkadaşlar. Yani daha az kurumsal olduğu için içeride. O yüzden hafta sonu kurumsal sayısı azalıyor. Hacim azalıyor. Bu sefer fiyat ne yapıyor? Yatayda kendi içinde likidite temizleyerek ilerliyor bir tarafa. Yani o yüzden riskli hafta sonu işlem almak. Kendi bakiyem de olsa almam yani. Şeyde aldığım için alıyorum bunu. Fonda aldığım için alıyorum. Biraz daha LTF izleyelim. Çok hızlı stop olmaz mı? Stop çok yakın olmaz mı? FED bak anlamıyorsun. Bakiyenin %1'i diyorum. Yani buradaki %1'den bahsetmiyorum. Stop olduğunda bakiyen %1 azalacak. Mesela eğer stop mesafen %2 ise tamam bak buradan buraya şöyle %2 bir mesafen varsa bak burada yazıyor görüyor musun? Büyüteyim bunu görebiliyor musunuz? Şöyle yapınca büyüyor mu? Bak burada %1 yazıyor ya. %1 ise eğer stop mesafem tüm bakiyemle gireceğim sadece kaldıraç açmadan. Ama mesela stop mesafem %2 ise yarım bakiyemle. Bakiyemin yarısıyla gireceğim. Stop mesafem %yarımsa 2 kaldıraçla gireceğim. Böyle yani. Bak risk yönetimi dokümanı var. Videosu var. Kanala gir izle bro. Yani onu anlaman gerekiyor. Onu anlamadan trade ettiğin her süre senin için kumar. Herkes için kumar yani. Stop uzatmayacağız. Hayır. Stop mesafen neyse ona göre bakiyeni ayarlayarak gireceksin. Yani ben %1 kaybedeyim diye stopumu uzatmıyorum. Bak burada mesela 0.192 stopum var tamam mı? Yani %1'in 5'te 1'i kadar neredeyse. O zaman 5 kaldıraç açmış demek ki bu işleme. Bak burada zaten buraya yaz $5.000 tamam mı? Sana diyor ki bak $5.000 yazdım ya. Eğer diyor bu işleme 0.3 Bitcoin ile girersen diyor ve stopunu buraya koyarsan diyor. Bu işlem stop olduğunda senin $4.950 kalacak diyor. TP olursa da diyor $5.556 kazanacaksın diyor. Yani riske ettiğinin 11.13 katını kazanacaksın diyor burada riske ettiğinin. Tamam. İşte ya bir sürü yapı çizdik. Her yeri belirledik. Böyle. Şöyle yaptım. Burayı şöyle yaptım. Böyle çizdim her yere. Bir tanesinden döndü zaten. Of. Gören gözler için nice ibretler vardır demiştim. Aynen öyle. Yani mesela bak bu işlemi burada kapatsam bile kaç ar veriyor bak hesaplayalım. Kapamayacağım da tabii ki. 2.39, 3.39, 3.5 ar veriyor. Daha hani fiyat gitmedi bile. O yüzden yani neyi anlatmak istiyorum, neye varmak istiyorum? Bu işlem şu işleme göre şöyle almaktansa bu işlem daha safe. Çünkü senin bu işlemin 2 arını alman için, buradan 2 ar alman için bayağı beklemen gerekiyor. Buraya kadar beklemen gerekiyor. Ama bundan 2 ar alman için çoktan aldın bile yani. Fiyat çok yukarı gitmek zorunda değil yani. Yani böyle yapıp 2 ar dileneceğime bilgimi kullanırım, tecrübemi kullanırım. Böyle girerim. Ya birebir canlı yayında artık arkadaşlar hani yaptım. Bu saatten sonra da hala konuşmazlar diye düşünüyorum. Bazı insanlar var da arkadaşlar sadece kendi yapabildiği kadar trade edilebildiğini düşünüyorlar. Onlara buradan şey olsun. Yapılıyor yani. Akşam yemeği ısmarladı. Bak maliyetten girmiş. Biz yakalayamadık. Adam yayında öğrendiğiyle yakalamış mesela. Maliyetten shortlamış. Tertemiz işlem. Yani. Hilmi'de de ışık var ya. Bir de Hilmi mesela hiç eğitim falan da almadı yani daha benden. Sadece yayında öğrendikleriyle kaç gündür patır patır kar alıyor. Bir de uyuyordum abi emir attım. Bir de adam emir atıp uyumuş yani düşün. Yani 3 yayında falan anca fark ettirebiliyorum niyeyse. Yani şunu görse adam inanmıyor mesela anladın mı? Hani bunu canlı yapıyorsun yine ikna olmuyor yani mevzuya. Ya benim ikna etmek gibi bir amacım yok ama birilerini hani kurtarabilmek adına bir vizyonum var ama adamı kendini kapattığı zaman hani çünkü deniyor mesela olmayınca kendi yapamayınca ha bu diyor şansı olmuştur diyor. Genelde kıyas her zaman kendinden yapılıyor insanın. Herkes de kendini gerçekten diğerlerine göre ortalamadan daha zeki
zannediyor. Hani bunu ben de dahil. Benden de çok daha zeki insanlar var olduğu bir gerçek ya. Onu unutuyorlar yani genelde. Ben bunu kabul ederim mesela. Çok çok daha zeki insanlar var. Deveden büyük fil var yani. Yani burada bu kadar getirdik fiyatı. Hayatlarında hani 3 aylık işlem almamış insanlar fiyat böyle insin aşağıya stop etsin. Hemen işte range var orada. Oradan range yapacak, oradan yükselecek falan demeye başlayacak. Ya buradan bir pozisyon daha veriyor ama girmeyeceğim. 2 tane yeterli gayet. Bir pozisyon daha var burada. Yeterince risk aldık, gerek yok daha. Yani bunu böyle izlemenin çok anlamı yok artık. İşlemi aldık arkadaşlar canlı yayında. Tam belirlediğim yerden nokta atışı devam etti. Tam beklediğim yerde onayı verdi. Tam beklediğim yerde girdim. 5 saniyeyle aldım. Diğer işlemi girdim. Yayının özetini geçiyorum. Şu anda da fiyat devam ediyor gitmeye. Şu an kaç kârda? 2.31 kârda. Devam ederse eder, etmezse etmez. Şu bölgeye geldiğinde bir dikkat etmek lazım. Yani buralarda böyle market yapısı falan değiştiriyorsa, hani hiçbir şey bilmiyorsanız market yapısıyla burada çıkmak gerekiyor. Bilginiz olsun. Zaten kokpitte de paylaşırım. Hadi onları da bir tanıtmış olalım tekrar. Yani bu yapıları bu şekilde belirleyip böyle hakim bir şekilde piyasayı, fiyatı okumak istiyorsanız arkadaşlar, Origins eğitiminden başlayıp Mastery'i alabilirsiniz. Yani bu eğitimler ikisi de çok değerli eğitimler. Böyle tertemiz, doğru bilginin olduğu, içinde konu anlatımlar, dokümanların olduğu, ödevlerin olduğu, soru cevapların olduğu. Origins ile Mastery. Mastery'de de işte bu belirlediğim nokta atışı yapıları belirleyebileceğiniz, likitte bölgelerini belirleyebileceğiniz bilgiler var. Ben bu arada bu pozisyonu kapattım arkadaşlar. Yani yayınları açtığımda girdiğim bir tane fon vardı. Zaten faz birini fazla TP'lediği için kapattım yani. Tutmanın bir anlamı yok. Yani kendi bakiyemde de girmiş olsaydım bu işleme bunu tutardım daha bu arada. Yani belki de şuradaki kırılımla çıkabilirdim, bilmiyorum. Burada da bir kırılımım var LTF'de de, bakacağız işte. Ben de çok bakmadım. TP gelmiş de 3 gün sürmüş. Normal bro, yani hafta sonu var buradan buraya. Hafta sonu bittiği gibi TP oldu zaten. Yani Cuma gününe onu da söyledik zaten. Hafta sonuna yakalandık, yapacak bir şey yok, sürünecek diye. Kokpitte zaten paylaştım hani ben bu işlemi tutmaya devam ediyorum diye. 18'er alıyorsun bro. Bir de burada ne var? 9.1 var. Bir zahmet 3 gün bekle yani. Millet onu bir yılda alamıyor yani. Biz burada 3 günde alıyoruz bunu. Memnun olmadığın şeye bak Allah aşkına. Bir de bu saniyelikte yani. Şu iki işlem de saniyelikte. 5'er saniyelikte aldım bunları galiba. O sırada 2'er üstü kimse alamaz diyenler. Hayal satıyoruz bro biz, biliyorsun. Karides güzelmiş kardeş. Karides güzelmiş. Ha, meta görselini de göstereyim bu arada. Şimdi ağlayarak günlüğe yazdırtma işimiz var bizim biraz. Ağlatarak daha doğrusu. Niye gelmedi? Hı. O da meta görseli günlüğüne yazmak isteyenler için bir yanına koyayım. Ya bu arada faz 1'i bitirdiği için, yani bayağı, hatta şuralarda falan bitirdi galiba faz 1'i. Ya ben dedim tutmaya gerek yok, yoksa tutardım belki biraz daha. Yani faz 1'i bırak, faz 2'yi de bitirdi. Üzerine payout bile çektirdi şu işlem. Burada 28 ar falan var arkadaşlar şu ikisinde. Yani %30 büyüme demek bu 2 günde. Şu anda da Kokpit'te bizim Discord aboneliğinde totalde 60 ara yakın falan var yani. Fark ettiyseniz burada da bir tane yapı belirledim arkadaşlar. Noktasal, buradan fiyat saniyelikte döndü yani. Ve burada girdim. Bir tane de şurada aldım. Burada da içeride de yani şurası da saniyelik. Bu artık 1 saniyelik falandı galiba. Ya ben zaten çalışacağımı biliyorum da bazı arkadaşlar oluyor böyle inanmayan etmeyen. Biraz onları kodurtuyoruz yani, başka bir şey değil. Kaç yayındır yoksa yani kaç yayın boyunca ne kadar tutturabilirim, ne kadar şanslı olabilirim yani. Bunu şansla yapamazsınız arkadaşlar. 18'ar, 9'ar. Bunu da kokpitte paylaştım arkadaşlar. Aldığım TP'yi. Bu da güzel. Adamların istediğinde düşürüp istediğinde yükselttiği bir piyasada kazanabilene helal olsun. Ebru valla yani son canlı yayın tekrarlarının hepsini izleyebilirsin. Hepsi orada duruyor. Yani adamlar istediğinde düşürüp yükseltmiyor. Yani size yayında anlattığım şeyler ve YouTube'da anlattığım şeyleri izleseniz arkadaşlar, zaten yani o puzzle'ın belli parçalarına ulaşmış olacaksınız yani. Bu şansa olabilecek bir şey değil yani. Bir de zaten bilmediğiniz zaman böyle düşünmeniz de normal. Yani işte fiyat rastgele ilerliyor falan diye de düşünüyor olabilirsiniz ama bu rastgelelik içerisinde böyle karlar elde edemezsiniz yani. Eğer rastgele ilerleseydi ben ta nereden itibaren fiyatın ne yapacağını bilemezdim zaten.